0 Derece kanalından herkese merhaba. Tarihte geçmişten günümüze kadar birçok uçak kazası yaşandı. Kimisi hava gösterisi sırasında başka bir uçakla çarpışıp yere çakıldı. Kimisinin ise iniş takımları açılmadı ve pistte felaket yaşandı. Bazen de rutin bir uçuş saniyeler içinde büyük bir kazaya dönüşebiliyor. Hatta bundan sadece 2 gün önce 5 Mart 2026 tarihinde küçük bir uçak Amerika'nın Arizona eyaletinde bir evin çatısına düştü. Evet, gerçekten de kontrolünü kaybedip evin çatısına adeta çakıldı. Bugün bu videoda kameralara yakalanan uçak kazaları serisinin 3. bölümünü izleyeceksiniz. 22 Ağustos 2015 sabahında İngiltere'nin Shoreham kasabasında düzenlenen hava gösterisi binlerce insanı bir araya getirmişti. Gösteriyi izlemek için gelen kalabalık gökyüzünde yapılan akrobasi hareketlerini heyecanla takip ediyordu. Gösteride yer alan uçaklardan biri de 1960'lı yıllardan kalma eski bir savaş uçağıydı. Pilot seyirciler için etkileyici bir akrobasi hareketi yapmaya hazırlanıyordu. Uçak hızla yükseldi ve ardından bir dönüş manevrasına başladı. Ancak işler beklenildiği gibi gitmedi. Uçak manevranın sonunda yeterince yükselmedi ve hızla alçalmaya başladı. Pilot uçağı toparlamaya çalıştı ama artık çok geçti. Birkaç saniye sonra uçak gösteri alanının yakınındaki bir otoyola çakıldı. Whoa! Oh no! Çarpmanın ardından büyük bir patlama ve yangın meydana geldi. O sırada otoyolda seyreden araçlar alevlerin arasında kaldı. Olay yerine ait görüntülerde gökyüzünden hızla gelen uçağın yere çarpması ve ardından yükselen yoğun duman görülüyordu. Kaza sonucunda 11 kişi hayatını kaybetti ve birçok kişi yaralandı. Hayatını kaybedenlerin çoğu o sırada otoyoldan geçen sürücülerdi. Uçağın pilotu ise ağır yaralı olarak kurtarıldı. Kazadan sonra İngiltere'de hava gösterileriyle ilgili güvenlik kuralları yeniden gözden geçirildi. Özellikle akrobasi hareketlerinin yerleşim alanlarına yakın yapılması konusunda daha sıkı kurallar getirildi. Shoreham hava gösterisi kazası, İngiltere'de son yılların en trajik hava gösterisi kazalarından biri olarak tarihe geçti. Sıradaki olay ise 28 Ağustos 2009 yılında Polonya'nın Radom kentinde her yıl düzenlenen büyük hava gösterisi için hazırlıklar yapılıyordu. Gösteriye katılacak pilotlar etkinlikten bir gün önce prova uçuşları gerçekleştiriyordu. Gösteriye katılan uçaklardan biri de Polonya Hava Kuvvetleri'ne ait bir savaş uçağıydı. Deneyimli pilot seyirciler için planlanan akrobasi hareketlerini prova ediyordu. Uçak hızla yükseldi ve ardından akrobasi manevralarından birine başladı. Bu hareket sırasında uçak gökyüzünde birkaç kez dönerek aşağı doğru alçalmaya başladı. Ancak o anda beklenmedik bir şey oldu. Uçak manevrayı tamamladıktan sonra yeterli yüksekliğe çıkamadı. Kontrolünü kaybeden F-16 hızla yere doğru alçalmaya başladı. Pilot uçağı toparlamaya çalıştı ancak artık çok geçti. Boże! O kurwa! Rozbił się! O kurwa! Jebnął! Görüntülerde uçağın gökyüzünden hızla alçaldığı ve ardından piste çarparak alev aldığı görülüyordu. Kazanın hemen ardından olay yerine hemen itfaiye ve kurtarma ekipleri gönderildi. Neyse ki kazanın yaşandığı bölgede seyirci bulunmuyordu ve yerde yaralanan kimse olmadı. Ancak uçağın pilotu kazada hayatını kaybetti. 17 Şubat 2025 günü Kanada'nın en yoğun havaalanlarından biri olan Toronto Havalimanı'nda sıradan bir iniş hazırlığı yapılıyordu. Amerika'nın Minneapolis kentinden gelen bir yolcu uçağı Toronto'ya yaklaşmış ve iniş için piste yönelmişti. Uçakta 76 yolcu ve 4 mürettebat yani toplam 80 kişi bulunuyordu. Ancak iniş sırasında beklenmedik bir şey oldu. Uçak piste temas ettiği anda çok sert bir şekilde yere çarptı. Çarpmanın etkisiyle iniş takımlarından biri kırıldı ve uçak kontrolünü kaybetti. Pistte hızla kaymaya başlayan uçak birkaç saniye içinde yan dönerek takla attı ve ters şekilde durdu. Görgü tanıklarının ve havaalanındaki kameraların kaydettiği görüntülerde uçağın piste sürüklendiği ve arkasında yoğun duman ve alev izleri bıraktığı görülüyordu.
no, 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 no. Tower, you're seeing this airplane just crashing into the... Oh my god. Kazanın ardından kabin görevlileri yolcuları hızla tahliye etmeye başladı. O sırada yolculardan biri yaşanan bu panik dolu anları cep telefonuyla kaydetti. Holy. 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 Oh my god. Yo, I was just on this fucking plane. Yolcular uçağın acil çıkış kapılarından ve kaydıraklardan çıkarılarak kısa sürede güvenli bölgeye ulaştırıldı. Kazada 18 kişi yaralandı. Yaralananlardan bazıları hastaneye kaldırıldı ve 2 kişi hava ambulansıyla tedavi için başka hastanelere götürüldü. Ancak bu olayda en dikkat çekici detay şuydu. Bu kadar şiddetli bir kazada, yani uçağın takla atmasına rağmen uçaktaki 80 kişinin tamamı hayatta kalmayı başardı. Yetkililer kazanın nedenini araştırmak için geniş çaplı bir soruşturma başlattı. İlk değerlendirmeler sert iniş ve iniş takımı arızasının kazaya yol açmış olabileceği üzerinde duruldu. Toronto'da yaşanan bu olay son yıllarda meydana gelen en dikkat çekici iniş kazalarından biri olarak kayıtlara geçti. Sıradaki bir diğer olay ise Dubai'de yaşandı. 3 Ağustos 2016 tarihinde bir yolcu uçağı Hindistan'dan kalkarak Dubai'ye doğru ilerliyordu. Yaklaşık 4 saat süren uçuşun ardından uçak Dubai Uluslararası Havalimanı'na iniş için yaklaşmaya başladı. Uçakta 282 yolcu ve 18 mürettebat, yani toplam 300 kişi bulunuyordu. Uçak piste yaklaşırken her şey normal görünüyordu. Ancak iniş sırasında beklenmedik bir sorun ortaya çıktı. Uçak piste temas ettiği anda tıpkı Kanada'daki uçak gibi yere sert bir iniş yaptı ve kısa süre sonra kontrolünü kaybetti. Pist üzerinde sürüklenen uçak birkaç saniye içinde durdu. Fakat bu sırada uçakta yangın başladı. Are there people in that plane? Oh my god. Are there people in that plane? Yeah. Oh my god. The smoke's getting darker. Kabin içinde büyük bir panik yaşandı. Kabin görevlileri hemen yolculara her şeyi bırakmalarını ve acil çıkışlara yönelmelerini söyledi. Yolcular hızla koltuklarından kalkarak uçağın acil çıkış kapılarına yöneldi. Eller under the boat! Jump and slide! Jump, jump, jump! Leave your bags behind! Jump and slide! Jump and slide! Kısa süre içinde tüm yolcular ve mürettebat uçaktan tahliye edildi. Bu kazada uçaktaki 300 kişinin tamamı hayatta kaldı. Ancak yangına müdahale eden havalimanı itfaiye ekiplerinden bir itfaiyeci hayatını kaybetti. Yani evet, kaza yapan uçakta hiç kimse ölmüyor, fakat o insanlara yardım eden itfaiye görevlisi hayatını kaybediyor. Gerçekten talihsiz bir durum. Bir sonraki trajedi ise 12 Haziran 2025'te Hindistan'dan kalkan Air India'ya ait bir yolcu uçağı Londra'ya doğru yola çıkmıştı. Uçakta 230 yolcu ve 12 mürettebat vardı. Yani toplam 242 kişi. Bu kazada uçak pistten kalktıktan yaklaşık 30-40 saniye sonra düştü. Yani uçak yeterli yüksekliğe ulaşamadı ve hızla alçalmaya başladı. Pilotlar uçağı kontrol altında tutmaya çalışsa da dev yolcu uçağı irtifa kaybetmeye devam ediyordu. Bu ekranda gördüğünüz görüntü ise havaalanında çekilmiş bir kamera kaydı. Ayrıca yerde bulunan insanlar gökyüzünde alçaktan uçan uçağı fark etti. Birkaç saniye sonra uçak kontrolünü tamamen kaybederek havaalanına yakın bir yerleşim bölgesine çakıldı. Uçağın yere çarpmasıyla birlikte bölgede büyük bir patlama meydana geldi ve kısa sürede gökyüzünü yoğun siyah duman kapladı. Kazanın hemen ardından çok sayıda kurtarma ekibi olay yerine sevk edildi. Ekipler alevleri kontrol altına almaya çalışırken bir yandan da enkazın içinde kalan insanlara ulaşmak için büyük bir mücadele verdi. Bu korkunç kazada uçakta bulunan 242 kişiden 241'i hayatını kaybetti. Sadece bir yolcu mucizevi şekilde hayatta kalmayı başardı. Ayrıca uçağın düştüğü bölgede bulunan 19 kişi de hayatını
hayatını kaybetti. Toplamda 260'tan fazla insan hayatını kaybederken birçok kişi de yaralı olarak hastanelere kaldırıldı. Yaşanan bu büyük felaket hem Hindistan'da hem de dünya genelinde büyük bir üzüntü yarattı. Yetkililer kazanın nedenini belirlemek için kapsamlı bir soruşturma başlatıp uçağın teknik kayıtları ile kara kutuları incelemeye alındı. Tarihler 31 Temmuz 2018'i gösterdiğinde Meksika'nın Durango kentinde sıradan bir yaz günüydü. Durango'dan başkent Mexico City'ye gitmek üzere hazırlanan bir yolcu uçağı kalkış için pistteydi. Uçakta 97 yolcu ve 4 mürettebat yani toplam 101 kişi bulunuyordu. Uçak pistte hızlanarak havalandı. Ancak kalkıştan hemen sonra tıpkı Hindistan uçağı gibi yeterli yüksekliğe ulaşamadı ve hızla alçalmaya başladı. Pilotlar uçağı her ne kadar kontrol altında tutmaya çalışsa da havaalanının yakınındaki bir tarlaya sert şekilde indi. Daha sonra ise tabii uçağın gövdesi büyük bir hasar aldı ve yangın çıktı. Uçakta bulunan bir yolcu ise işte insanlar panik halindeyken bu videoyu kaydetti. Jesus' name. In the number of the Jesus. Bu uçak her ne kadar büyük bir hasar alsa da ve yangın çıksa da içerideki herkes o gün şanslıydı. Çünkü uçakta bulunan 101 kişiden kimse hayatını kaybetmedi. Bu kazanın en büyük nedeni ise şuydu. O gün havaalanı çevresinde yoğun bir fırtına sistemi bulunuyordu. Pist üzerinde görüş mesafesi yağmur nedeniyle oldukça düşüktü ve rüzgarın yönü kısa aralıklarla değişiyordu. Zaten içerideki bir yolcunun kaydettiği görüntüde de bu net bir biçimde anlaşılıyor. Uçak kalkış sırasında hız kazanırken bu ani rüzgar değişimleri uçağın dengesini ciddi şekilde etkiledi. Sıradaki anlatacağım son olay ise 6 Temmuz 2013 tarihinde Amerika Birleşik Devletleri'nin San Francisco kentinde yaşandı. Güney Kore merkezli bir yolcu uçağı uzun bir uçuşun ardından San Francisco havalimanına iniş yapmak üzere yaklaşmaya başlamıştı. Uçakta 291 yolcu, 16 mürettebat olmak üzere toplam 307 kişi bulunuyordu. Uçak piste yaklaşırken irtifası olması gerekenden daha düşük bir seviyeye indi. Pilotlar uçağı piste hizalamaya çalışıyordu. Ancak inişe yalnızca birkaç saniye kala uçak havaalanının önündeki deniz duvarına çarptı ve uçağın kuyruk kısmı koptu. Ayrıca gövde pist üzerinde sürüklenmeye başladı. Kısa süre sonra uçakta büyük bir yangın çıktı ve gökyüzüne yoğun duman yükseldi. O anlar havaalanındaki güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Görüntüler düşük kalite olsa da uçağın piste temas ettikten sonra parçalandığı ve kısa süre içinde gökyüzüne doğru alevlerin yükseldiği net bir şekilde görülüyordu. Bu kazada 3 kişi hayatını kaybetti, 180'den fazla kişi yaralandı. Buna rağmen uçakta bulunan yüzlerce insanın büyük bölümü kazadan sağ kurtulmayı başardı. Uzmanların açıklamalarına göre uçağın iniş sırasında doğru hızda olmaması, uçağın yeterli kaldırma kuvveti oluşturamamasına neden oldu. Bu durum da uçağın piste beklenenden daha sert bir şekilde temas etmesine yol açtı. Soruşturma raporlarında ayrıca pilotların yaptığı bazı hatalı kararların da yaşanan olayda etkili olduğu belirtildi. San Francisco'da yaşanan bu olay o gün havaalanında bulunan yüzlerce kişi için oldukça korkutucu anlara sahne oldu.